Burada zaman bizimki gibi işlemez. Zaman suyun yükselmesi ve alçalmasına bağlı olarak nefes alır. Bazı yerler vardır. Doğa orada kararsız kalmıştır. Burası ne tam bir göl ne de tam bir kara parçası. Türkiye'nin en büyük tek parça Subasar Ormanı. Burada ağaçlar suyun üzerinde yürüyor, toprak nefes almayı reddediyor. Hadi gelin birlikte macera dolu bir yolculuğa daha çıkalım. Ağaçlar ya karada yaşar ya da ölür. Ama burada bugünkü ziyaret alanımızın derinliklerinde o kural geçersiz. Çünkü burada su hayatın değil, büyük bir cezanın habercisiydi. Bölge halkı ekranda gördüğünüz bu devasa bitki örtüsünün altında antik bir kasabanın yattığına inanıyor. Kibiri yüzünden bir gecede yutulan, suların sessizliğine hapsedilen bir kasaba. İznik veya Sapanca'daki o meşhur anlatılara ne kadar benziyor değil mi? Ama onlar başka bir videonun konusu. Burada fısıltılar daha derin. Sakarya Nehri adını Frigya nehir tanrısı Sangarius'tan alır. Antik inanışa göre bu longozlar nehir tanrısının öfkesini dindirdiği, yeryüzünü sakinleştirdiği kutsal mabetlerdir. Sessizlik bir boşluk değil, burada bir hafızadır. İnsanlar ormanları ve bu tarz longozları ve oralarda yaptığı yürüyüşleri çok severler. Ve ister istemez bazen küçük bir ürperti ile korktuğumuzu düşünebiliriz. Peki gerçekten o sessizlik, o ağaçların köklerinde nefes alan hafıza ile birleşip kadim korkuları yeniden canlandırıyorsa, hiç böyle yaklaştığınız olmuş muydu? Peki, bu efsanenin arkasındaki gerçek ne? Aslında bu bir ceza değil. Denizin ve karının karşılıklı hamlelerle giriştiği muazzam bir satranç oyunu. Longozlar bir sabır işidir. Sakarya Nehri'nin getirdiği alüvyonlar kıyıda dev bir kum seddi oluşturur. Deniz, nehrin yolunu keser. Nehir ise teslim olmaz ve ormanın içine birikir. İşte bu doğal baraj, Türkiye'nin Amazonlarını, Acarlar Longozunu yaratır. Burası birinci derece doğal sit alanıdır. Neden mi? Çünkü bu bataklık aslında devasa bir böbrek gibi çalışır. Doğanın kirini süzer, suyu arıtır ve bitkileri suyun altında nefes almayı öğretir. Fakat bu güzellik tarihin bazı dönemlerinde ölümcül bir engel olarak görülürdü. Roma lejyonları kuzeye ilerlerken bu bataklıklara locus inaccessibilis yani ulaşılamaz yer dediler. Atların battığı, orduların yavaşladığı bu ormanlar bölgenin en stratejik savunma hatlarıydılar. Osmanlı İmparatorluğu ise bu engeli bir fırsata çevirdi. Bu balta girmemiş su basar ormanlar imparatorluğun donanması için görünmez tersaneler gibiydi. En dayanıklı meşe ağaçları burada seçilir, düşman gözünden uzakta gemilere dönüştürülürdü. Anadolu'da su ve ormanın birleştiği bu bataklıklar genellikle tekinsiz araziler olarak algılanır. Mitolojide de bu tarz alanlara Hidra gibi canavarlar yerleştirilmiştir. Çünkü bataklıklar bilinmezliğin ve kaosun simgesi olmuştur. Acarlar Longozu hala sessiz. Bir gün bu bataklık tamamen kuruyacak mı? Yoksa orman ve suyun muhteşem buluşması sonsuza kadar devam mı edecek? Bu sorunun cevabı bizim doğayla kurduğumuz o ince bağda saklı. En son ne zaman doğanın içinde kendinizi bu kadar misafir ve bu kadar küçük hissettiniz? Hafızanızın bir köşesine bu yeşil karanlığı eklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Nilüferlerin ve bölgeye has su menekşelerinin güzelliği onun altında yatan zorlu hayat mücadelesini perdeler. Burada zaman bizimki gibi işlemez. Zaman suyun yükselmesi ve alçalmasına bağlı olarak nefes alır. Peki biz bu olayın neresindeyiz? Buradan çıkaracağımız sonuç şu olabilir mi?
İnsan doğaya hükmedemez ama yetenekleriyle ona uyum sağlayıp hayatta kalmayı sürdürebilir.